Selam arkadaşlar, ben Proje 2000'den Alican. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün herkesin konuştuğu ve kafalarda çok soru işareti bırakan Ethereum Merge yükseltmesinden bahsedeceğim. Başlıklar halinde ilerleyeceğiz. Merge nedir? Proof of Stake nedir? Doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Stake getirileri, Ethereum'a ne olacak? Fiyatı yükselecek mi? Düşecek mi? NFT'lere ne olacak? Bunların hepsine değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Ethereum Merge yükseltmesi nedir? Buna bakalım. Ethereum Merge yükseltmesi, Ethereum blok zincirinin enerji tüketimini azaltarak ve gelecekte daha üretken olması için zemin hazırlamak amacıyla Ethereum blok zincirine Proof of Work'ten yani iş kanıtından Proof of Stake'e yani hisse kanıtına dönüştürme yükseltmesidir arkadaşlar bu. Peki neden önemli? Hepimiz biliyoruz ki Ethereum en çok kullanılan blok zinciridir ve 195 milyar dolarlık piyasa değeri ile ikinci en büyük kripto para birimidir. Ayrıca yüzlerce DeFi'lara, merkeziyetsiz uygulamalara ve NFT'lere ev sahipliği yapıyor. Proof of Work ile Proof of Stake arasındaki fark nedir? Buna çok kısa değinelim şimdi. Şu anki Ethereum'un, Bitcoin'in çalışma mekanizması olan Proof of Work yani kelime anlamıyla iş ispatı anlamına gelen bu terim belirli bir görev için yeterli bir miktarda emek sarf edildiğinin, enerji harcandığının kanıtlandığı anlamına geliyor. Ve her blok üretimi için arkada bunu doğrulayan, üreten bir madenciler ordusu ve bilgisayarlar oluyor. Her işlem için ciddi şekilde enerji tüketimi gerçekleşiyor. Bu da devletler tarafından hoş karşılanan bir durum değil. Proof of Stake nedir peki? POW mekanizmasına yani Proof of Work'e alternatif olarak çıkan kelime anlamıyla hisse kanıtı anlamına gelen ve karbon ayak izi POW'a göre %99 daha düşük olan güçlü ekran çiplerine dayanmak yerine kripto varlık sahipliğine dikkate alan ve işlemleri bunun üzerinden yürüten bir sistemdir, bir mekanizmadır. Yani Ethereum'un 15 Eylül'de geçeceği bir mekanizmadır arkadaşlar bu. Ayrıca bu durum POW'da aktif olan Ethereum madencilerini etkileyecek haliyle diğer Proof of Work ile çalışan ekosistemlere geçecekleri de aşikar duruyor. Bu durumun da takipçisi olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi POS ve POW'u anladığımıza göre doğru bilinen yanlışlara geçelim. Bilgi kirliliğini en aza indirmeye çalışalım. Birinci yanlışımız Merge Ethereum ağında geçiş sürecinde kesintilere sebep olacak. Bu bir yanlıştır arkadaşlar. Yanlış anlaşılmadır. Çünkü Ethereum ekibi bu konu hakkında tereddütsüz şekilde eminler ve tüm kullanıcılara güvence verdiler arkadaşlar. 9 yıllık bir çalışma söz konusu burada. Yani bu kesintileri kesin olarak görüp kesin kararlar verip yanlış işlemler yapmamaya kesinlikle dikkat edelim. Sanırım hayatımda kullanmadığım kadar kesin kelimesini kullandım az önce. Kesinlikle dediğinizi duyar gibiyim. Neyse FUD veya FOMO'ya kapılmamaya dikkat edelim arkadaşlar bu konuda. İkinci yanlışımız işlem ücreti çok azalacak. Sentlerle işlem yapacağız artık düşüncesi. Bu da büyük bir yanılma arkadaşlar. Çünkü Ethereum geliştiricilerinin bile böyle bir düşüncesi, beklentisi yok. Beklenti fiillerin maksimum %10 düşecek olması. 15 Eylül'den sonra fiilleri yine diğer ağlara göre yüksek görüp hayal kırıklığına uğramayalım. Üçüncü yanlışımız Merge'den sonra işlemler çok hızlı olacak. Hayır, şu an 13.3 saniyede bir blok üreten Ethereum Merge sonrası 12 saniyede bir blok üretimine geçecek. Yani burada çok yüksek hızlara çıkacağı anlamına gelmiyor. Unutmayın bu bir yükseltme ve roadmap'ine bakacak olursak oldukça yolun başında olan bir Ethereum görüyoruz. Dördüncü yanlış ise stake'e yatırmak için 32 Ethereum olması gerekiyor. Bu bir yanlıştır arkadaşlar. Bu sadece validatör olmak için koyulan bir alt limittir. Herhangi bir kullanıcı istediği miktarda Ethereum'larını stake'e koyabilir ve bundan pasif gelir elde edebilir. 15 Eylül'de Ethereum'un ne gibi avantajları karşımıza çıkacak ona bakalım şimdi. Stake ederek sağlanan pasif gelir %50 oranında artacak arkadaşlar. Bu da daha çok holder'lara ulaşmasının kapısını açacak ve TVL oranı yani kilitli toplam varlık oldukça yükseleceğini düşünüyoruz arkadaşlar. Çünkü pasif gelir için kullanıcılar Ethereum'larını kitlemek zorunda kalacaklar. Halihazırda Ethereum daha POS'a geçmeden aracı kurumlarda Ethereum arzının %11'lik kısmı, çok büyük bir rakam arkadaşlar bu, %11'lik kısmı stake'e yatırılmış durumda. Yani aslında korkunç bir rakam diyebiliriz buna. 15 Eylül'den sonra daha da artan bir TVL oranı göreceğimiz
şüphesiz duruyor şu an için. Diğer konumuz en çok merak edilen soruya geçelim şimdi. Eski Ethereum'a ne olacak? Yenisi nasıl gelecek? Ne yapmalıyız? Öncelikle arkadaşlar şu uyarıyı yapmam gerekiyor. Size Ethereum'larınızı yeni Ethereum'a geçirelim diye birçok dolandırıcıdan mesaj gelecektir. Bunlara itibar etmeyin arkadaşlar. Ethereum Merge geçişinde Ethereum'larınız nerede olursa olsun siz hiçbir şey yapmadan yeni sisteme geçeceksiniz. Eski Ethereum yoluna devam edecek mi? Yenisini etkileyecek mi? Bölünecek mi? Bir sürü ortaya atılan iddialar var. Öncelikle kesin bir açıklama yok. Dünyanın en büyük borsası Binance'a bakalım buna nasıl bir açıklama getirmiş. Gördüğünüz gibi burada iki senaryo söz konusu. Birinci senaryoda yeni bir token oluşturulmaz. Şu anki Ethereum gibi yoluna devam eder ve yatırma, çekim işlemlerini aynı şekilde devam ederiz diyor arkadaşlar Binance tarafı. İkinci senaryoları ise blok zincir ikiye ayrılır, bölünür ve yeni bir coin oluşturulur. Eski Ethereum'larınıza karşı birebir oranında airdrop alırsınız diyor arkadaşlar. Otomatik olarak yeni Ethereum'lar hesaplara bırakılır diyor. Yani Binance bile bu açıklamayı yapıyorsa kesinlik konusunda bir sıkıntı olduğu aşikar. Bazı borsalar Ethereum V gibi, Ethereum Work gibi coinler listelediler. Bunların herhangi bir resmiyeti yok. Borsaların inisiyatifinde olan bir durum. Kalıcı olacağını sanmıyorum. Yatırım yaparken ya da temel analiz yaparken bu durumu çok göz önünde bulundurmamaya çalışın. İkinci en çok merak edilen konu ise NFT'ler. Ne olacak bu NFT'lere? Burada tüm izleyenleri uyarmak istiyorum. Mevcut NFT'ler de POS'a geçecektir. Yani Proof of Stake'e geçecektir. Ama burada aynı NFT koleksiyonundan ikişer, üçer tane görebilirsiniz. Lütfen yatırım yaparken yani NFT alıp satarken çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Hızlı işlem yapmamaya çalışın. Önce bir kontrol edin, doğruluğunu birkaç kere ispatlayıp öyle işlem yapın arkadaşlar. Çünkü yeni bir trend var. Herkes bunu konuşuyor. Bu da dolandırıcıların en sevdiği dönemlerdir. Peki 15 Eylül'den sonra Ethereum yükselecek mi, düşecek mi? Bunu kestirmek oldukça zor ama şu bir gerçek ki insanlar bu yükseltmeden sonra büyük bir çoğunluk Ethereum'larını kilitleyecek. Ve eski Ethereum'a göre enflasyon yani arz 4 katı daha az yükselecek. Yani arz olarak yavaş bir büyüme olacak arkadaşlar eski Ethereum'a göre. Bu da arzda giderek kıtlığa yol açacak arkadaşlar. Bunun da ne demek olduğunu biliyorsunuz. Bir kıtlık varsa ne olur arkadaşlar? Bunu size bırakıyorum tabii ki. Tabii bu varsayımlar her şeyin yolunda gitmesiyle pozitif bir korelasyon ilişkisi var. Şu da önemli. Ethereum gibi devasa blok zincir yani kripto piyasasının %20'sini oluşturan ve 195 milyarlık bir değeri olan Ethereum'un enerji tüketimini %99.5 oranında azaltıyor. Bu da devletler ve çevreciler tarafından hoş karşılanacaktır tabii ki. Peki işler ters giderse ne olur? Birçok grubun itiraz ettiği şey POV'dan POS'a geçmesinin merkeziyetsizliği öldürdüğünü öne sürüyor ve sansürlenebilirliğini arttırdığını söylüyor. Bu fiyata nasıl etki eder bilemiyorum. Çünkü Ethereum topluluğu oldukça müthiş ve elit bir topluluk. Bunu 15 Eylül'de nasıl karşılayacaklar birlikte göreceğiz. İkincisi Ethereum'da madencilerin hepsi kendi çıkarlarını düşünse de eski Ethereum'u kazmaya devam edeceklerini ve eski Ethereum'u aksatmayacaklarını söylüyorlar. Bu da bir bölünmeye sebep olabilir. Sonuçta orada yani Ethereum'da bir para var. Bunun bölünmesi demek bizim yeni Ethereum'un fiyatının aşağı yönlü etkileyeceği anlamına gelebilir. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar neler olacak. Bizler de çok merak ediyoruz açıkçası. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.